atıyorum. Ne? Mahkumları çıkartıp, idam cezası alan mahkumları yukarı çıkartıp, yani restorasyonun olduğu yerden şu noktada idam ediyorlarmış. Bu kilisenin en önemli özelliklerinden bir tanesi de burada imparatorluk, yani Rus imparatorluk ailesi yatıyor. İsterseniz böyle üstte oturabiliyorsunuz ya da içeride, aşağıda daha rüzgarsız bir yerde. Herkese saygılar, sevgiler, selamlar. Günaydın arkadaşlar. Bugün kahvaltıyla başlıyoruz. Turumuza St. Petersburg'da gezmeye devam ediyoruz. Güzel bir Rus mutfağı kahvaltısına geldik diyebilirim. Burada blini yiyeceğiz, yani krep yiyeceğiz. Menü böyle. Buradan seçebiliyorsun istediğini. Ardından gidiyorsun kasaya ya da buradan ödeyebiliyorsun. İstersen kasadan da sipariş verebiliyorsun. Şöyle. Şu mesela bir krep, bir kahve 99 ruble. 30 lira. Öğle yemeği 270 ruble. Şurada. Спасибо. İşte böyle ödüyorsun. Sonra sıranı bekliyorsun. Buranın ismi China Loşka. Şuradan da sıra numaranı takip ediyorsun ödedikten sonra. Ve kahvaltını yapıyorsun. Ya da yemeğini yiyorsun. Sıra numaramız 621. Toplam 4-5 kişinin kahvaltısı için de 841 ruble ödedik. China Loşka'da. Bilinçkilerimiz geldi. Yani gözleme diyebiliriz. Krep. Krepin içinde böyle işte peynir, kıymalı veya isterseniz başka bir şeyle tvaroklu falan yapabiliyorlar. Ruskaya Kuhne. Burada yedik. Arkadaşlar kahvaltımızı yaptık. Şimdi sizleri Petrov ve Pavel Kalesi'ne götüreceğim. Petrovskaya Krepast ismi Rusça'da. Çok güzel bir yer, çok özel bir yer. Buranın yapılmış en eski kalelerinden bir tanesi. Şimdi oraya gideceğiz. Şansımıza hava sıcaklığı pek de kötü değil. Havalar güzel. Özellikle St. Petersburg'a göre çok güzel. Yani İstanbul'da yağmur falan vardı. Burada çok şükür yağmur yok. Hava sıcak. Yani şöyle bir mont, bir tişört, ince tişört ve bir montla birlikte kolaylıkla gezebiliyorsun. Yaklaşık böyle 18-20 derece civarı hava sıcaklığı ve güneşli. Yani Mayıs ayında gelirseniz böyle bir havayla karşılaşma ihtimaliniz yüksek. Tabii Mayıs'ın 15'inden sonra gelirseniz, bugün Mayıs'ın 16'sı bu arada. Onu da söyleyeyim. Bazı binalar şöyle halen tadilatta. Ama binaların çoğusu böyle çok güzel. Yani neredeyse her yeri çekmek istiyorum. Sizlere göstermek istiyorum ama tabii pek mümkün değil bu. Yine de bakın, yani gerçekten çok sevimli bir şehir. İşte arkadaşlar şu kulenin olduğu yere geldik. Petropavlovskaya Krepast, yani Petrov ve Pavel Kalesi bunun ismi. Şimdi içeri gireceğiz. Arkadaşlar Petrov ve Pavel Kalesi bir ada üstünde kurulmuş olan bir kale. Yukarıdan baktığınızda yıldız biçimli bir ada. Eğer bulabilirsem resmini de koyarım zaten. Yani çok önemli ve güzel bir yer St. Petersburg'da. Özellikle zaten görüyorsunuz insanların ilgisini. İçeride bir de müze var. Şimdi burayı gezeceğiz ve tarihinden ufak ufak bahsedeceğim size. Şuradaki tavşanı görüyorsunuz değil mi? Onun önünde paralar var. O kütüklere paraları denk getirirseniz size şans getirdiğine inanılıyor. Şimdi herkes de burada böyle
para atıyor. Ben de deneyeyim bakayım denk getirebilecek miyim? Atıyorum. Ne? Denize attık. Lipap aldı. 3 tane attım. Hiçbirisinde denk getiremedim. Hepsi akarsuya gitti. Every year they after that they took from Ground olsa değil mi? yes, a lot of Bu aşağıya giden paraları da tabii sonradan topluyorlarmış. Bayağı bir meblağ yapıyordur herhalde. Buraya hep tavşan figürleri koymuşlar. Acaba ne anlama geliyor? Bakın burada da var. Выглянет. Timur da tabii bir poz verdi bize. Bu kalenin bulunduğu yerin, bu adanın ismi Tavşan Adası'ymış. O yüzden birçok tavşan figürü kullanılmış her yerde. Yani buranın isminin Tavşan Adası olmasıyla alakalı bu figürler öyleymiş. Bu arada fiyatlar da böyle: su 100 ruble, meyve suları 150 ruble, kola 150 ruble. İçeri geldiğinizde fiyatlar biraz değişiyor tabi. Arkadaşlar burası başlı başına zaten, yani adanın, kalenin tamamı bir müze. Ve burayı şimdi dolaşmaya başlıyoruz. Size kısaca tarihinden bahsedeyim. Şimdi bu Petrov ve Pavel Kalesi, yani bizde Türkçedeki ismiyle böyle, Rusya'nın, sadece St. Petersburg'un değil, aynı zamanda tüm Rusya'nın da en popüler simge yapılarından bir tanesi ve çok ilgi gören yerlerinden bir tanesi. Burası Büyük Peter, yani 1. Petro tarafından, Çar Petro tarafından yaptırılmış, yapımına başlanmış. 1703 yılında yapımına başlanmış. İlk olarak tüm bu kalenin hepsi ahşaptan inşa edilmiş. İlk olarak ahşaptan inşa edilse de 1706'dan 1740'a kadar taş olarak tamamen yeniden yapılmış bu güzel yapı. Şimdi bir de şurada saat 12'de, tam 12'de bir top atışı benzeri bir gösteri yapacaklar. Onu izlemeye gidiyoruz. Herkes de gidiyor ve şu an 2-3 dakikamız kaldı. Tüm bu kalabalık işte o top atışını bekliyor. Top atışı da şurada yapılacak. Bayağı gerçek attılar yani. Özellikle gördüğünüz gibi çocukları getirmişler tarihi öğretmek açısından. Yani Ruslar tarihlerini önemsiyorlar ve öğretiyorlar. İnşallah darısı bizim ülkemizin de başına bu denli tarihimizi sevdirerek yeni nesiller yetiştirebiliriz umarım. Bu gösteriyi bu arada her gün saat 12'de yapıyorlarmış. Gelirseniz 12'de siz de bu gösteriyi izleyebilirsiniz. Ve bu alana giriş tamamen ücretsiz. Eğer içerideki müzeleri ziyaret etmek isterseniz de girişi, bakalım birazdan öğreneceğim. Yani tahminimce 250-300 ruble civarıdır. Onu da söylerim size. Çatıya çıkacağız şimdi. Sanırım burası ücretli olan yeri. Bakalım ne kadarmış. Ve çan da çalmaya başladı. Bilet 400 ruble yetişkinler için. Evet, yukarı çıktık. Kulenin manzarası buradan böyle. Adanın tamamı da böyle. Dediğim gibi tüm bu ada yıldız şeklinde. Maniyetni dvor, вот это. Вот это. Tamam. Evet, şimdi şu tarafta da nehrin ve şehrin manzarası var.
İşte burası da Nevare Nehri. St. Petersburg kentinin tam ortasından geçiyor. İşte bu ada da Petrov ve Pavel Kalesi de bu nehrin oluşturmuş olduğu adacıklardan bir tanesinin üstünde kurulmuş durumda. Burası tabi eskiden hapishane olarak da kullanılmış. Петропавловская крепость была построена одной из первых при строительстве Петербурга. Это был как форт. Вот. Также она служила как и тюрьмой для туда заключали заключенных, Петропавловскую крепость. Здесь же при Петропавловской крепости построен собор. В данный момент он служит, является как усыпальницей русских императоров и императриц. Вот, то есть сейчас это музей, вся эта территория это музей. Петропавловская крепость также граничит с Монетным двором. Находится все это, весь этот комплекс на территории Заячьего острова. Вот, то есть вот эти вот статуэточки зайчиков на территории Петропавловской крепости, они не случайны. Потому что это остров был, на котором строительство крепости началось одно из первых при начале строительства Санкт-Петербурга. Вот. То есть и отсюда можно увидеть очень хорошую панораму на реку Нева, на все дворцы Петербурга, вот, Зимний дворец, Мраморный дворец, то есть вот в этих зданиях располагается. Вот это все дворец, да? Это все дворцы, построенные в свое время, как бы, в 18-19 веке. Şu aşağıdaki yol da arkadaşlar buradan mahkumları çıkartıp idam cezası alan mahkumları yukarı çıkartıp yani restorasyonun olduğu yerden şu noktada idam ediyorlarmış. Bu taşın anlamı şuymuş arkadaşlar. St. Petersburg'un 300. yılında koymuşlar ve St. Petersburg buradan kurulmaya başlamış. 27 Mayıs 1703 yılında. Oraya koyulan ilk taşı sembolize ediyor yani buraya koyulan. İşte bu yoldan idam edilecek olanları getiriyorlarmış. Şöyle burada şu alanda idam ediyorlarmış. Alanın tam haritası da şu şekilde. Buradan da şu QR koddan isterseniz tarihini dinleyebiliyorsunuz. İngilizcesi de The History of Peter and Paul Fortress. Monetny Dvor yani darphane. Burada darphane de varmış. Ve de bir kilise var. Yani katedral kilisemsi bir yapı. Buraya gireceğiz. Şimdi buraya da bilet alacağız. Bilet almak gerekiyor. Yani içeri girdiğinizde eğer bu bölümleri ziyaret etmek istiyorsanız işte bunlara bilet almak gerekiyor. Ancak alanın bu ortak alanların hepsini ücretsiz ziyaret edebiliyorsunuz. Hatta insanlar jogging falan bile yapıyorlar yani. Böyle hediyelikler de var. 610 200 lira falan. 250 lira. Tabii daha kıymetli olanları da var. 3000 lira mesela. 3000 lira. 3000 ruble 1000 lira. İçeri girdik. Herhalde St. Petersburg'un da en eski kilisesi oluyor haliyle burası. Eğer şehir buradan başladıysa öyle olması gerekir. Tüm bu gördüğünüz sarı kaplamaları da altınla boyamışlar. Yani gerçek altınla boyanmış. Arkadaşlar bu kilisenin en önemli özelliklerinden bir tanesi de burada imparatorluk yani Rus imparatorluk ailesi yatıyor. Şu 1. Petro, eşi 1. Ekaterina, bu da Elizaveta kızlarının mezarı. Şu arka tarafta da 2. Katerina yani Krasnodar'da ve Rusya'nın hemen hemen her şehrinde var. Rus İmparatorluğunu en güçlü haline getiren
İmparatoriçe'nin mezarı da orası. Bu kilise bu açıdan da önemli. Yani kilise ve ada. Burası da Çarlık Rusyası'nda, yani Rus İmparatorluğu zamanında daha doğrusu kraliyetin alındığı yer. Yani kral tacını bu alanda takıyorlarmış. Bu mezarların hepsi şurada gördüğünüz, yani imparatorlar ve eşlerinin, ailelerinin mezarları. Hatta son imparatorluğun son üyeleri de getirilip yine başka bir şehirdeki mezarlarından buraya defnedilmişler. Ve Bolşevik isyanında son imparator, öldürülen son imparatorun da şu an mezarını göstereceğim size. Burası da arkadaşlar öldürülen son Rus imparatorunun, yani Bolşevik isyanında öldürülen imparatorun mezarının bulunduğu oda. Mezar aşağıda duruyor. Tabi burada sadece bir anıt mezar taşı var. Son imparatorun ismi de 2. Nikolas ve kendisi ve ailesi tamamen bu odada defnedilmiş. Kale kompleksinin içinde bir de şey var. Gerçekte kullanılmış olan bu roketler, roket başlıkları, işte ilk uzaya çıkılan şeyler var. Yani alet edevat. Yüksek ihtimalle bu tabi asılları değildir. Ya prototipleridir ama çünkü öyle olsa dokunmaya izin vermezler herhalde. Bunlar gerçekten uzaya çıkıp inen örnekleriymiş. Gerçekleri, asılları yani. Ve şu mesela en son 2005 yılında uzaya gönderilmiş. Ardından işte buradaki uzay müzesine ayrılmışlar. This was used last time in 2017. Bu da evet en son bakın 10 Nisan 2017'de kullanılmış. Uzay müzesi var yani. Şimdi uzay müzesine gireceğiz. Biraz da sizlere buraları göstereyim. Uzay müzesini. Ardından yemek yemeye gideceğiz. İçeride de gerçek maketlerin prototipleri veya maketleri var. Gerçek roketlerin, çok özür diliyorum. Yine 2. Dünya Savaşı'nda kullanılmış olan uçakların atmış olduğu roketler. Şurada da aslını uçağa yerleştirirken görevli asker. Ve birçok yine uzayla, fotoğrafçılıkla ilgili ya da işte askeriye ile ilgili model görmek mümkün burada. Burada da 1930'lardaki bir çalışma salonunun atmosferini göstermişler. O zamanki ekipte böyle çalışanlar. Enteresan bir yer. Yani gelinebilir tabii, özel ilgisi olanlar daha çok sevecektir ama ben yine de göstermek istedim sizlere orayı. Burada da roketlerin motorları, kalkışları için gerekli olan parçaların gerçekleri, orijinalleri var. Bu da bir örneği. Baba bak, roket. Gördüm. Настоящая. Uzaya ilk çıkan köpeğin de burada aslı bu. Maketini de buraya yapmışlar. Böyle çıkmış. Da uzaya ilk çıkan roketin maketi. Yuri Gagarin. İlk çıkan kozmonot. Evet, sonunda çıktık kaleden. Ve insanlar burada güneşlenmeye başlamışlar. Güneşi. Birazdan da sizleri şu tekne turuna götüreceğim. Önce bir yemek yiyelim, ardından bu teknelerle bir tur yapmayı planlıyoruz. Aslanlı lokantaya geldik. А наверху это надо выйти с правой стороны железной. Tamyan bu. Tayır çorbası. Şey söyledik, mojito. Ben Sezar salata. Rita lapşa. Erişte çorbası. O da tamyan da. Evet, o da Том ям тоже, да. Tomyan.
Öyle bir de pizza gelecek Timur'a. Evet. Yemeğimizi yedik. Bu restoranın böyle bir manzarası vardı. Yani kale manzaralı yemeğimizi yedik. Gayet güzel. Yalnız hesap 8300 ruble. Yani 3000 lira gibi bir şey. Kişi başı 600 lira verdik. Evet arkadaşlar, yemeğimizi yedik. Ama yani fiyatlar biraz normalden yüksek burada. 8300 ruble tuttu. 4 yetişkin bir çocuk için yemek. Yani 80 dolar gibi diyebiliriz. 83 dolar. Restoranın ismi de bu. Alina Rusa. Hemen bu yapının karşısında. Taksimiz geldi. Şeye gidiyoruz şimdi. Vapura. İki taksi yerine böyle bir minibüs kiraladık. Daha doğrusu Yandex taksiden çağırdık. 950 ruble. Şimdi de bota bineceğiz. До свидания. Bileti de buradan alıyoruz. Arkadaşlar hemen köprünün yanında, kulübeden. Şuna bakalım. Turu da şöyle. Şuradan başlıyor, buradan dönüyor, geliyor. Kısa bir tur, 1 saat falan sürer herhalde bu. 1300'den başlıyor fiyatlar. Yani 300, 400, 450 diye gidiyor fiyatlar. Arkadaşlar bu köprünün ismi Aniçkov Köprüsü. Hemen onun yanında, bu kulübeden alınıyor. Botlar da burada. Gördüğünüz üzere bu şekilde, bu kanal turu, daha doğrusu kanal turuna katılabilirsiniz. Yani buraya gelindiğinde yapılması gereken turlardan biri. Davay, şurada. Evet, vapura geçiyoruz. İsterseniz böyle üstte oturabiliyorsunuz ya da içeride, aşağıda daha rüzgarsız bir yerde bu şekilde gidiliyor. Etrafı izleyerek gidiyorsun. Cam ekranını görüyorsunuz. Ön tarafta da kaptan kabini. Yolculuğumuz başladı. Tam şu an Aniçkov Köprüsü'nün altından geçiyoruz. Строй Петербург. Петр I мечтал создать вторую Венецию, поэтому не случайно парадные фасады многих петербургских дворцов были обращены. Специально выписаны из Германии, поскольку специалисты в этой области в России проблемы транспорта, съезжающего с моста. Совсем недавно еще именно здесь выпускали самые знаменитые ленинградские петербургские газеты и журналы. Но в настоящее время здание это работает в качестве бизнеса. Лебедева, Владислава Стрижельчика, Зинаиду Шарко, Ефима Капеляна. И такова фонтанка. Она берет начало из Невы, широкой дугой описывает центральную часть города и вновь рядом светло-зеленого цвета. Принадлежал тогда семья Лениных. Здесь, в доме у Ленина, президента Академии художеств, директора публичной библиотеки, собирались многие известные поэты, писатели, художники и композиторы. И после окончания лицея в едва ли. Вы там, наверное, бывали? Очевательство. А строили по приказу императрицы Елизаветы интересных людях города, например, об артистах Мариинского театра. Францевич направник. А артистическим, но, разумеется, не официально. Остров Новая Голландия. Название острова Новая Голландия. Он был назван по близкому расположению почтового двора.
наиболее слева в глубине квартала и располагался почтовый. Справа здание с фасадами светло-зеленого цвета, Эрмитажный театр. На месте галерейный переход на Зимний канал при поправлении. Neva Nehri'ne çıktık. Az önce Ermitaj tiyatrosu geçtik. Ermitaj yani saray arkamızda kaldı. Все здания принадлежат музеям. Великокняжеской резиденции мы видим на набережной. И до 1917 года мосту, под которым мы пройдем, над нами сейчас Троицкий мост, а площадь мы уже увидим за мостом. Ребята, кто фотографировался, посмотрите ваши фотографии. Evet. Başladığımız noktaya geri geldik. 1 saat 15 dakikalık bir tur. Gayet güzel. Şehrin bütün ana görülmesi gereken yerlerini aslında dışarıdan, nehirden görüyorsun. Çok güzel. Fiyatı da yetişkinler için 1200 ruble. Yani 12 dolar. Çocuklar içinse 900 ruble. 9 dolar. Bu şekilde. Evet arkadaşlar. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum tekrardan. Hepinizi tek tek çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek mutlu kalın, hoşça kalın.